Evet, değerli dostlar, Yol Bizi Gözler'in yeni bir yayınına daha hoş geldiniz. Uzun bir süredir abonelerime özel video çekemiyorum. Bugün sadece abonelerime özel bir video ile karşınızdayım. Bugün Suudi Arabistan'da şehir içi ulaşımla ilgili size kısa bilgiler ve ipuçları vermeye çalışacağım. Değerli dostlar, Suudi Arabistan'a işte umre amacıyla gidin veya turistik amaçla gidin. Özellikle Mekke, Medine ve Cidde için bir şehir içi ulaşıma ihtiyacınız var. Ben bununla ilgili bugün size genel bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi özellikle umre amacıyla giden kardeşlerimiz için Mekke'de önemli problemlerden bir tanesi Mescid-i Haram'a ulaşmak. Eğer oteliniz zaten yürüme mesafesindeyse vakit namazları için zaten çok böyle büyük bir problem olmuyor. Aynı şey Medine için de geçerli. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye ne kadar yakınsanız sizin için o kadar avantajlı oluyor. Tabii bunun da bir dezavantajı var. Hayatta her şeyin artısı ve eksisi olduğu gibi. Özellikle Mekke'de Mescid-i Haram'a yakın oteller tercih etmek veya Medine'de Mescid-i Nebevi'ye yakın oteller tercih etmenin bir mali olarak bir bedeli var değerli dostlar. Şimdi Mekke tarafında otel sayısı daha fazla. Medine bu anlamda özellikle public rezervasyon dediğimiz bireysel rezervasyonu açık otel sayısı çok fazla değil. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Suudi Arabistan tabii bireysel turizme yeni açılmış olması, tesis sayısındaki azlık ve aynı zamanda özellikle birçok tur şirketi bu otelleri önceden kendi turları için kapatması nedeniyle bireysel otel bulmak özellikle Medine için bir miktar problem. Onu da bu arada ifade etmiş olayım. Şimdi değerli dostlar, Mekke için konuşacak olursak Mescid-i Haram'a ulaşmak için dediğim gibi oteliniz yakınsa zaten yürüme mesafesinde vakit namazları için vesaire falan çok hızlı bir şekilde bu imkandan faydalanabiliyorsunuz. Ancak oteliniz dışarıdaysa özellikle işte Şişa, Aziziye ve Nasım bölgeleri buralar aşağı yukarı 8-10 kilometre mesafede. Buradaki otellerin arkadaşlar genelde servisleri oluyor. Şuraya bir tane ekran görüntüsü koyuyorum İBIS'le ilgili. Özellikle rezerve edeceğiniz otelde bu tip bir servisin olup olmadığını muhakkak kontrol edin. Yalnız bunun da kendine göre bazı artıları eksileri var. İşte otobüsün sıklığı, gece gidiş geliş, saatler bunlar size ne kadar uyuyor buna bakmakta fayda var. Öncelikli olarak Mekke'deki ulaşım tercihlerinizden bir tanesi otellerin Mescid-i Haram olan servisine bakmak. Keza aynı şekilde Medine'de bu servis çok yaygın değil. Otellerde bu tip hizmeti ben çok göremiyorum. Özellikle Mescid-i Nebevi için. Ancak Mekke tarafında az önce söylediğim bölgedeki otellerin hepsinde olmasa bile bu hizmeti veren oteller var. Dediğim gibi eğer maliyet odaklı bakıyorsanız işte Şişa, Aziziye ve Nasım bölgelerinden otele bakabilirsiniz. Ancak bunun mesafesi dediğim gibi Mescid-i Haram'a aşağı yukarı 10 kilometre mesafede. Otelin servisi var mı yok mu diye bakabilirsiniz. Bu birinci opsiyonunuz. İkinci opsiyon araç kiralama değerli dostlar. Bu araç kiralama ile ilgili bana çok fazla soru geliyor. Suudi Arabistan'da araç kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni tip ehliyetinizin olması gerekiyor. Yalnız geçmişte Suudi Arabistan'da şöyle bir yasa vardı. Umre ve hac vizesi olanlar araç kiralayamıyordu. Bildiğim kadarıyla hala bu yasa devrede. Ancak benim kanalıma bakarsanız bireysel turistik vize ile ilgili epey bir video çektim. Bireysel turistik vize için böyle bir restriction, böyle bir yasak yok diye biliyorum. Onun için araç kiralayabilirsiniz. Gene Suudi Arabistan'da geçmişten kalma araç kiralama şirketlerinin bazıları International Driver Permit dediğimiz uluslararası ehliyet var. Bunu talep edebiliyorlar. Araç kiralamadan önce buna bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi böyle bir belgeyi Türkiye'de bunun da bilgisini vermiş olayım. Evet değerli dostlar, IDP yani uluslararası ehliyeti Türkiye'de Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu veriyor. Bakın şurada uluslararası sürücü belgesi diye bir kısım var. Buraya geliyorsunuz. Burada işte Türk vatandaşları için sürücü belgesinin aslı, TC kimlik numarası, 2 fotoğraf, işte ehliyet için 1332.628 lira harcı var. Toplam 4.235 TL'ye mal oluyor. Dediğim gibi araç kiralarken özellikle bu hususa dikkat edin. Bunu talep eden var, etmeyen var. Dediğim gibi araç kiralarken bu hususa dikkat edin değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar ikinci opsiyon
araç kiralamaydı. Şimdi aracı nereden kiralayacağız? Ben bir tane site vereceğim size. Bu site araç kiralamanın booking.com'u gibi bir yer. Burayı kullanabilirsiniz. Burada oldukça avantajlı fiyatlar yakalama şansınız var. Rentalcars.com bu anlamda uygun bir yer. Dediğim gibi çok fazla araç kiralama şirketi var. Benim araç kiralama ile ilgili kanalımda uzun bir videom var. Merak eden arkadaşlar bu videoyu da izleyebilirler. Tarihi biraz eski. Ancak dediğim gibi araç kiralama şirketi çok fazla. Bu rentalcars.com birçok araç şirketinin fiyatını size topluca getiriyor. Buradan da bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi değerli dostlar, bunların haricinde Mekke ve Medine içerisinde nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz? Diğer bir seçenek de taksi. Şimdi normal Mekke ve Medine'de normal standart taksiler var. Mekke'de official taksiler yeşil. Ancak orada Mekke ve Medine'de halkın çoğu normal turisti taşıyorlar arkadaşlar. Eğer resmi taksilere binmek isterseniz Mekke'deki resmi taksiler yeşil. Ancak kaçak yolla normal hacıları ve umrecileri Mekke ve Medine'ye gelen vatandaşlarımızı bu anlamda da taksi hizmeti veren çok fazla sivil vatandaş var orada. Ben bu sivilleri kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü hem güvenlik problemi var hem rakamsal açısından sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mümkün olduğunca resmi taksileri tercih etmekte fayda var. Bunun dışında tabii herkesin bildiği değerli dostlar Uber var. Uber Suudi Arabistan'da aktif. Uber'i kullanabilirsiniz. Bir de Kerim var. Uber Kerim'i satın aldı. Şimdi Suudi Arabistan'da Uber ve Kerim arasında şöyle bir fark var. Uber'i kullanan sayısı daha az arkadaşlar sürücü olarak. Ancak Kerim'i çok rahat bir şekilde her yerde bulabilirsiniz. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi ben Kerim'i Suudi Arabistan'da kullandım. Ancak çok hoşuma gitmedi. Gitmemesinin sebebi de şu. Kerim duruma göre ve talebe göre sürekli olarak bir dinamik fiyatlama ayarlaması yapıyor. Bu biraz can sıkıcı. Mesela bir yere bakıyorsunuz. Mesela size diyor ki 50 riyal. İşte 10-15 dakika sonra bakıyorsunuz birden 75'e çıkmış. Çünkü talep artmış vesaire falan. Dediğim gibi o çok hoşuma gitmedi. Ancak seçeneklerden iki tanesi de bu. Birincisi Uber, ikincisi de Kerim değerli dostlar. Evet arkadaşlar şimdi Mekke'de ve Medine'de arkadaşlar çalışan iyi bir otobüs sistemi var. Makka Bus diye. Bir de Medine tarafında var. Medine Bus. Bu normal bizim anlayacağımız manada anam babam belediyenin işlettiği otobüsler bunlar değerli dostlar. Şimdi bunlarla ilgili de ben size şimdi kısaca bilgi vereceğim. Evet değerli dostlar şimdi Mekke'deki bu belediye otobüsünün bir web sitesi var. Makkah-Transit.Saudi. Şuraya web sitesini koyuyorum. Bakın burada bu otobüsler şehrin birçok noktasına gidiyor. Bu otobüsleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bu otobüsleri nasıl kullanıyorsunuz? Bunun iki tane yolu var. Bunun telefon tarafında da bir uygulaması var. O uygulamayı da şurada ekrandan size göstermeye çalışacağım. Bunu telefonunuza yüklüyorsunuz. Bu şekilde aynı bir ekran geliyor. Şimdi bunun bilet meselesi şöyle çalışıyor. İsterseniz burada bir hesap oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz hesaba bir kredi yüklüyorsunuz. Yüklediğiniz krediden sonra bu uygulama üzerinden QR kod üzerinden direkt olarak otobüsteki cihazın üzerine QR kodu okutup bedelini ödeyebiliyorsunuz. 3,5-4 riyal civarında bir fiyatı var. Ben bununla uğraşmayacağım diyorsanız otobüs duraklarının birçoğunda vending machine dediğimiz otomatlar var arkadaşlar. Bu otomatlardan da normal cash veya kredi kartıyla contactless, temassız bir şekilde veyahut da cash olarak biletinizi alabiliyorsunuz. Bazı yerlerde de şoförle beraber direkt bilet kesen kişileri de ben gördüm. Bu kişiler hemen size bilet kesiyor. İşte 4 riyali veriyorsunuz. Gitmek istediğiniz yere bu sayede gidebiliyorsunuz. Mesela burada ben bir tane örnek göstermeye çalışacağım size. Bakın mesela diyelim bir kez umre yaptınız, ikinci kez umre yapmak istiyorsunuz. En yakın mikat mahalli Temim bölgesindeki Hazreti Ayşe Camisi. Mesela buraya gidebilmek için bakın burada bir Journey Planner var şurada. Hemen ben şuraya yukarıda Jebel al-Kaaba yazdım. Jebel Arapçada dağ demek. Yani Kabe Dağı Terminal 1. Varış noktamda 319 Ayşe Camisi. Bakın benim için burada hemen hangi otobüsün gittiğini söyledi. Kalkış saatini de söylüyor. Burada 12 numara gidiyor. Şöyle yakınlaşırsam
Şimdi bakın bu otobüsün kalkış noktası şurası arkadaşlar. Kabe şurası. Mescid-i Haram. Diyelim örnekten gidelim. Otelinizin servisi var. Otelinizin servisiyle Mescid-i Haram'a geldiniz. Mescid-i Haram'a geldikten sonra Ayşe Camisi'ne gitmek istiyorsunuz. Dediğim gibi bu 12 numaralı otobüsü bulmanız lazım. Bu Mescid-i Haram'la otobüsün kalktığı durak arasındaki mesafe biraz uzak. Ben buraya gittim. Yani buradaki mesafe çok yakın değil. Çok uzak da değil. Dediğim gibi bir opsiyon olarak bunu size anlatıyorum. En azından sistem nasıl kullanılıyor. Bu arada da onu da gösteriyorum. Bakın şurası da varış noktası. Şu yeşil olarak gördüğünüz yer. Bakın burada El Saida Ayşe Mosk yazıyor. Mesela bizi buraya 12 numara götürüyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu tersine çevireceğim. Ayşe Camisi'nden tekrar geri gelmek istiyorum. Bakın burada 2 numarayı verdi bana. Tekrar 12'yi verdi. Saatlerini de döküyor. Bu şekilde Mekke'nin birçok noktasına rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir servis bu arkadaşlar. Dediğim gibi bunun telefon tarafında da bir uygulaması var. Bu uygulamayı kullanırsanız ekran görüntüsünü ve videosunu şuraya koyacağım. Bu telefondaki uygulamayla da bunu rahat bir şekilde kullanabiliyor olacaksınız değerli dostlar. Şimdi bu Mekke otobüsünün durakları işte az önce gösterdiğim Journey Planner'da kafanızı çok karıştırıyorsa bununla ilgili bir tane adres var arkadaşlar. Şuraya adresini koruyorum. rcmc.gov.saudi diye Mekke Transport diye. Bakın burada Route Schedules denilen bir bölge var. Bir bölüm var burada. Burada bakın otobüslerin gittiği durakları gösteriyor. Mesela buradan işte P3'e bakalım. Bu da epey bir işinizi görür. Mesela 3 numara nereden nereye gidiyor? Bakın burada 241'in 274 ve 112 üzerinden devamını gösteriyor. 7 gün boyunca. Burada da bunun detayları var. Mesela 9'a bakalım. 9 numaralı yön. Route 9. İşte Al Avaliya 394'ten kalkıyor. Şimdi bu durakları bulabilmek için Google Maps'i vesaire falan kullanabilirsiniz. Bu haritada dediğim gibi aslında oldukça detaylı. Ancak ilk başta baktığınızda biraz karmaşık gelebilir. Ancak kullandığınız zaman alıştığınızı göreceksiniz. Diğer adres de buydu. Bunu da kullanarak Mekke'deki otobüs sistemini değerli dostlar rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Şimdi değerli dostlar Medine'ye dönecek olursam Medine'de de keza Mekke ile ilgili anlattığım her şey geçerli. Yani Uber ve Kerim okey orada da kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi otellerin çoğunun Mescid-i Nebevi'ye servisleri yok. Medine'de de arkadaşlar Medinah Bus denilen bir otobüs sistemi var. Bu otobüs sistemi de aslında Medine'nin birçok yerine gidiyor. Medine'de bu hizmeti veren firma Sapco arkadaşlar. Bu aynı firma Cidde'de de hizmet veriyor. Onun da web sitesini şuraya koyuyorum bakın. sapco.saudi. Bu adresi şuraya vereceğim. Şimdi bunun burada detayları var bakın. Burada coverage area diyor. İşte normal bu public transport bus yani normal halk ulaşımına açık olan bu Medine otobüsleri günlük 16 saat boyunca çalışır diyor. Sabah 6'dan gece 10'a kadar. Şimdi bunun da bir uygulaması var. Gene Medine Bus. Bakın burada kullanımını anlatmış. QR koduyla bunu indirin. Ücretini ödeyin. 3.45. Bakın burada gene QR kodla otobüsün içerisinde ödüyorsunuz. Az önce aynı Mekke'de anlattığım gibi. Ben bununla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bakın gene burada 100 vending machine diyor. Bu vending machine'i kullanarak bir kart satın alın diyor. Bu kartın bedeli 10 Suudi riyali. Bu bir depozit. Ondan sonra bu kartın üzerine bedel yükleyin diyor. Burada da bunun kullanımını anlatmış. Bu kartın üzerine bedel yükledikten sonra işte her bindiğinizde sizden 3.45 Suudi riyali çekecek. Bunun da bakın gene mobil uygulamaları var burada. Hem iOS için hem Android için. Şöyle aşağı doğru inersem.
Burada da komple bu Medine otobüsünün nerelere gittiğini gösteriyor. Bunu burada detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Mesela havalimanından gelmek istiyorsunuz. Arkadaşlar binmeniz gereken otobüs 400. Önce kart alacaksınız. 10 Suudi Riyal ödeyeceksiniz. Ondan sonra kartın üzerine bir kredi yükleyeceksiniz. Kredi yükledikten sonra otobüsü rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Ancak dediğim gibi bu hizmet gece saat 10'a kadar. Bakın mesela Medine'den 400 numara Mescid-i Nebevi'ye kadar gidiyor. Bakın burada 401'in nereye gittiğini gösteriyor. 402 var keza aynı şekilde. 403 var. Şu ekranda da dediğim gibi komple bu Medine'deki otobüslerin nereye gittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Değerli dostlar, tabii şimdi Medine'de bir alternatif daha var. Diyelim Medine'desiniz, Mescid-i Nebevi'yi gezdiniz ancak bir takım tarihi noktaları da ziyaret etmek istiyorsunuz. Hop on Hop off denilen bir otobüs var arkadaşlar. City Sightseeing. Bu uluslararası bir firma. Bu uluslararası firmanın Medine'de bir hizmeti var, bir servisi var. Bakın Hop on Hop off Bas Al Medina. Bunun bir rotası var arkadaşlar. Bakın main stops demiş. İşte Uhud Battlefield diyor. Uhud Savaşı'nın olduğu yer. Mesela Kıbleteyn'e gidiyor. Kuba Mescidi'ne gidiyor. Hicaz Railway Station dediğimiz bu şu an müze. Ancak şu an renovasyonda ve tadilatta, henüz açılmadı diye biliyorum. Buraya bir bilet alıyorsunuz. Bu bilet 24 saat boyunca geçerli. Bir sesli rehber var içerisinde 16 dille. 2 tane rota var ve içinde de ücretsiz Wi-Fi olduğunu söylüyor. Şimdi şurada da bakın otobüsün rotası var. Bir kırmızı hat var, bir yeşil hat var. Şimdi yeşil hata bakalım. Mesela yeşil hat Mescid-i Nebevi'den kalkıyor görüyorsunuz. Ondan sonra El Baki, Cennetül Baki, bu mezarların olduğu yerden geçiyor. 3 numara El Menaksa Meydanı, 4 numarada Al Salam Gate diyor. Bu yeşil ve kırmızı arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın 5 numarada da işte Uhud Savaşı'nın olduğu yer El Nur Mall, El Nur Alışveriş Merkezi, Ebu Bekir El Sıddık yolu, Kıbleteyn Camisi, bu Trench Battlefield dedi. Trench Hendek demek İngilizce'de. Hendek Savaşı'nın olduğu yer. Kuba Mescidi, Hicaz Railway Station ve Kuba Meydanı diye. Bakın 12 tane durağı var. Şimdi bu şöyle oluyor. Bu otobüse biniyorsunuz. Mesela diyelim Uhud Battlefield dediği Uhud Savaşı'nın olduğu yerde indiniz. Bu otobüsün belli saatleri var arkadaşlar. O saatlerde sürekli olarak ring olarak dönüyor bu. Mesela 5 numarada işiniz bitti. O saatte 5 numaradaki durakta tekrar olduğunuz zaman otobüse tekrar biniyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. İşte atıyorum 9 numaraya gittiniz. 9 numarada indiniz. Gittiniz oraya gezdiniz. Gene otobüsün saatini bakacaksınız. Bunun belli cycle'ları var. İşte her yarım saatte bir geçiyor. Bunu gittiğiniz zaman sorarsınız orada. Tekrar 9 numaraya biniyorsunuz istasyondan. Atıyorum mesela Mescid-i Kuba'ya gidiyorsunuz. Bu şekilde bu otobüs böyle komple ring yapıyor. Duraklar arasında sürekli olarak dönüyor arkadaşlar. Medine'de kullanabileceğiniz diğer opsiyonlardan bir tanesi de bu. Gene Medine'de arkadaşlar Mescid-i Nebevi'den Kuba'ya golf arabaları var elektrikli. Yalnız bunlar direkt servis yapıyor. Herhangi bir yerde durmuyor. Tek gidiş tek geliş geliyor. Bu ve her bir binişten 10 riyal alıyor. Onun da arada bilgisini size vermiş olayım. Evet sevgili dostlar, bir de Cidde tarafı var. Cidde'yi de kısaca göstereyim hemen. Abonelerime özel video içerisinde Cidde'den Mekke'ye nasıl ulaşılır diye bir video var. Gene Cidde'de arkadaşlar bu hizmeti Sapko veriyor. Aynı Medine'de olduğu gibi. Bakın burada işte nerelere hizmet verdiğini, çalışma saatini, gene burada 18 saat olduğunu söylüyor. Sabah 5.30'dan gece 10.30'a kadar. Gene bunun bir uygulaması var. Sistem aynı. Kart alıyorsunuz. 10 Suudi Riyali. Bunun üzerine dediğim gibi kredi yüklüyorsunuz. Ondan sonra her bindiğiniz için sizden 3.45 çekiyor. Bakın bu mobil uygulamaların linkleri var burada. Burası da bu Cidde otobüsünün nereden nereye gittiği ile ilgili bir haritası. Şöyle bakarsak, evet, Cidde içinde bunu kullanabilirsiniz. Bu Sapko denilen firmanın aynı zamanda şehirler arası otobüs hizmeti de var arkadaşlar. Mesela Medine'den Mekke'ye bu otobüsle de geçebilirsiniz.
Aynı zamanda hızlı treni de kullanabilirsiniz. Hızlı tren biletinin nasıl alındığı ile ilgili ben detaylı bir video çektim. Dileyen arkadaşlar o videoya da bakıyor olabilir. İsterseniz bakabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, benim Mekke, Medine ve Cidde içi, şehir içi ulaşımla ilgili bugün anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abonelerime özel elektronik posta üzerinden info@yolbizigözler.com'a mail gönderdiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde oradan size cevap dönmeye çalışıyorum. Umarım bu videolar sizler için faydalı oluyordur. Olduğunu düşünüyorsanız ellerimizi korkak alıştırmayalım. Like button, beğen butonuna basmayı, tıklamayı unutmayalım. Aynı zamanda da kanalıma abone olmayı unutmayalım değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese saygılar.